Bugün sizlere geçimsiz kaynananın doğum haritasını anlatacağım değerli arkadaşlar. Evet, nereden çıktı bu konu diyenleriniz olabilir ama eminim birçoğunuz kaynanasından, kayınvalidesinden, kayınpederinden çekmiştir. Peki bu çile çektiğimiz kaynanaların, kayınvalidelerin ortak bir özelliği var mı? Bunların temel özelliği neydi? Neden bu kadar zulme uğradık diye düşünenleriniz elbette vardır. Arkadaşlar, özellikle geçimsiz kaynana haritası dediğimiz harita türü Uranüs Yengeç serisidir. Yani Uranüs'ü Yengeç döneminde olanların doğduğu haritalardır. Peki bunlar şu anda kaç yaş grubuna denk geliyor? Hemen notlarımdan sizlere bahsetmek istiyorum. 1948 ve 1956 tarihleri arasında doğanlar Uranüs Yengeç serisidir değerli arkadaşlar. Özellikle bunların şu anki yaşları 70-78 yaş grubuna tekamül ediyor. Ve yine o dönemde Plütosu da aslandır bu kişilerin. Plütosu da aslan olduğu için bunlar statikoyu da ellerinde tutarlar. Derler ki mallar benim dediğim gibi olacak, üstünlük bende olacak, bu evler benim. Artık siz tahmin ediyorsunuz. O statiko bende, sizler de beni en tepede tutmak zorundasınız. Ben de sizin üzerinizde hükümranlık sürmek durumundayım gibilerinden dünyamızı bize dar ederler. Şimdi bu kişilerin psikolojik bir yapıları var. Onun da sebebi oradaki en büyük etken Uranüs'ün yengeçte olması. Yani Uranüs bildiğiniz gibi elektriksel sinyaller veriyor. Yengeç de bir manada kişide duygusal olarak tetiklenmeler yaratıyor. Uranüs yengeçte olduğunda kişinin kafada gelgitleri, senaryoları iki uç arasında gelir gider. Tabir yerinde ise kronik bir duygu durum bozukluğu vardır. Bu kişilerin korkuları çoktur. Çünkü yengeç enerjisinde en çok, yani astrolojide en korkak burcu yengeç burcudur. İşte Uranüs orayı tetiklediğinde o korkular aniden tetiklenir. Kafasında uydurduğu bir senaryoya aniden şimşekler çakar. Ve aniden suçlamalara maruz kalırsınız. Aniden kıskanılmalara maruz kalırsınız. Aslında bu kişilerde kayıtsız korkulu bağlanma dediğimiz bir durum vardır. Yengeç duygusal güvenliği, beslenmeyi, yuvayı ve rahmi temsil ediyor bildiğiniz gibi. Uranüs ise travmayı anlatıyor. Yani ani kopuşları, öngörülemezliği, aniden gelişebilecek olayları anlatıyor. İşte bu 2. Dünya Savaşı'nın ardından gelen o yıkım yeniden inşa süreci doğurdu. O yüzden de o Uranüs Yengeç serilerinin ata karmaları savaşlardan kalma birikimlerle doludur. Her an saldırıya uğrayabiliriz, her an savaş çıkabilir, vatanı korumalıyız. Hani içinizde birçoğu Rambo filmini izlemiştir. Askerdeki o alanı sürekli sivil hayatta da yaşamaya çalışır. Ve bu insanlar sürekli olarak tetiktedir ve savaşma pozisyonu içerisindedir. Hatta savaşılacak bir şey yoksa bile savaşacak bir şeyler bulurlar. Özellikle de o kaynananın yükseleni ya da güneşi ateş burcuysa, yani aslan, koç, yay burcuysa işte o zaman hapı yuttunuz. Peki bunlar neden böyle aşırı müdahaleci oluyor? Yengecin o anaçlığı, Uranüs'ün de tetiklenmesi, hani vatan için orada nöbet tutan, elinde silahlı olan kişi var ya, her an saldırıya uğrayabiliriz. Aynı şeyi kendi evinde, yuvasında, çocuklarına karşı da tetikte oluyor. İyi de senin çocuğun evlenmiş, yuva kurmuş. İyi güzel ama onun bir manada sütten kesilmesine izin vermiyor. Sanki onun başına her an bir şey gelebilir gibi. Ya kaynana bir çek yakamızdan elini, bir yakamızdan bir düş diyesiniz geliyor. Hayır diyor, para bende, statiko bende, evler, damlar, miraslar diyor bende. Yüzü gösteririm size diyor. İşte arkadaşlar, bir asker düşünün ki nöbet tutuyor. Bu nöbet tutan asker sürekli eli tetikte, vatanını savunuyor. Aynı psikolojik vakka gelmiş kişinin şimdiki hayatındaki alanında da sürdürülmeye çalışılıyor. Nasıl bir düşman saldırısına karşı sürekli tetikte olduğunuz zaman sinirleriniz gerilir, yıpranır ve sürekli psikolojik bir tetiklenme içerisindesinizdir. İşte tam böyle de nesilsel olarak bir sinir sistem bozukluğu vardır bu nesilde. Bunun da psikolojideki adı disorganize bağlanma stilidir. Bu kişileri incelediğiniz zaman ortak noktası bağ kurma veya otorite sağlama, krizden beslenme gibi dürtüleri vardır. Mesela işler çok sakinleşir. O sakinlik, o sükunet bile o kayınvalideyi rahatsız eder. Bu kayınvalidelerin bilinçaltı dürtü mekanizması aniden sorun çıkarıldığında evrimsel olarak hayatta kalma mekanizmaları tetiklenir. İşte bu yüzden insan
kendini bilirse Rabbini, terkibini, mürekkebini bilir arkadaşlar. Ancak bu kişilerin dediğim gibi güneşleri, yükselenleri ateş burcuysa maalesef o dürtüden kurtulmaları çok zor. Peki böyle bir kayınvalidemiz, kayınpederimiz var. Ne yapacağız? Bunlarla nasıl savaşacağız? Önce yapmaman gereken şeyi söylüyorum. İyi dinle. Uranüs'ü yengeç olan bir kayınvalideye karşı duygusal tepkiler vererek, küserek, ağlayarak, darılarak savaşılmaz. Bunu bir kafandan sileceksin. Bu kayınvalidelere karşı yapman gereken en önemli şey Satürn'ü çalıştırmaktır. Net, soğukkanlı, aşılmaz sınırlar koyman gerekiyor. Yani bir oğlak enerjisi çalıştıracaksın. Sen ben olmayacaksın. Siz diyeceksin. Resmi olacaksın. Sınırları koyacaksın. Yani aşılmaz bir oğlak duvarı öreceksin. Yoksa o kayınvalideye yaranmaya çalışarak sadece kendini yer bitirirsin. Evet, şu an çok güzel bir ortamda aklıma gelen bir konuyu sizle paylaşmak istedim. Sizin de böyle bir kayınvalide, kayınpeder ya da buna benzer aile maceralarınız varsa, bu kendi anneniz babanız da olabilir. Bu anlattıklarımı yorumlarda sizler de değerlendirebilirsiniz ve sizin de bu konudaki yaşam deneyimlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sonraki bölümlerde hangi konuları ele almamı isterseniz bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.